Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, bir önceki videomuzda yabancıların Türkiye'de kaçak çalıştırılması ve deport kaldırma süreçlerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda yabancıların Türkiye'de oturma izinlerinin nasıl alınacağından bahsedeceğiz. Yabancılar Türkiye'de oturma izni nasıl alırlar? Yabancı oturma izni yani ikamet izin belgesi, yabancı kişiye bu belgenin öngördüğü süre zarfında Türkiye'de kalabilmesi için yasal bir hak tanımaktadır. Geçerli bir ikamet iznine sahip olan yabancı kişiler, vize izninden muaf olarak ülkeye giriş ya da ülkeden çıkış yapabileceklerdir. İkamet izni ile Türkiye'de kalmakta olan yabancı kişi, izin süresinin sonuna geldiğinde şartları halen taşıyorsa, ülkeden çıkış yapmasına gerek olmadan ikamet ettiği il valiliklerinde sahip olduğu ikamet iznini uzatabilir. Ya da başka bir ikamet izni için gerekli şartları sağlaması durumunda yeni durumuna ilişkin ikamet iznine geçiş yapabilecektir. İkamet izni başvuru işlemlerinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun düzenlemiş olduğu uygulamaya göre refakat uygulaması kaldırılmış olup her bir yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenecektir. Kısa dönem ikamet izni şartları nelerdir? Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların kanunun 32. maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, Türkiye'de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek, anılan kanunun 7. maddesi kapsamına girmemek. İkinci şart, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak. Üçüncüsü, istenilmesi halinde vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunabilmek. Dördüncü şart ise Türkiye'de kalacağı adres bilgilerini vermek. Bu şartları sağlayan yabancıları kısa dönem ikamet izni alabilmeleri mümkündür. İkinci en önemli ikamet türümüz ise aile ikamet iznidir. Aile ikamet izni 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 34 ila 37. maddelerinde aile oturma izni düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 30 ila 34. maddelerinde aile ikamet izni düzenlenmiştir. Türk vatandaşlarının 5901 sayılı kanunun 28. maddesi kapsamında olanların veya ikamet izinlerinden birine sahip olan yabancılar ile mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan yabancı çocuğuna, kendisinin veya eşinin bağımlı yabancı çocuğuna aile ikamet izni düzenlenebilir. Aile oturma izni talebinde bulunan yabancının birden fazla eşi olması halinde eşlerden yalnızca birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak yabancının tüm çocuklarına aile ikamet izni verilebilecektir. Türkiye'de yabancı oturma izni çeşitleri nelerdir? Yabancı oturma izni işlemleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 30. maddesinde 6 çeşit yabancı oturma izni türü düzenlenmiştir. Bunlar kısa dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet izni olarak belirlenmiştir. Bir sonraki videomuzda Türkiye'deki yabancıların şirket kuruluş süreçlerinden bahsedeceğiz. Sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleriyle ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.